karşı kin ve nefret değil de sevgi ve dostluk beslemelerini sağlayan güzel bir organizasyondur. 23 Nisan Çocuk Şenliği kapanmadı. Türklerin büyük önderi Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği Çocuk Bayramı. Çocukların sayesinde bütün dünya ülkelerini bir araya toplamaktır. Mutlu ve şanslı çocuklar. Nisan benim için coşku, mutluluk, heyecan ve sevgi. Dostluk, kardeşlik ve sevgi. Konukseverlik ve iyilik. Büyük bir dostluk. Ulusların birbiriyle kaynaşmaları. Bütün dünya çocuklarını bir araya getiren büyük bir bayramdır. Dünya çocuklarını bir yere toplayan çok güzel bir bayram. Bu organizasyona katılan çocuklar da bunu kendi bayramları gibi benimseyip döndükleri ülkelerde devam ettiriyorlar. Kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Güzel bir duygudan daha büyük. Modernlik. Benim için gülen çocuklar, sevgi ve dostluk demek. Bu organizasyon çocuklara değer veren, onları önemseyen bir festivaldir. Çocuklara önem vermek, geleceğe önem vermektir. Benim için ilk defa yurt dışına çıkıp başka kültürleri tanımak demek. Hayatımın en güzel gezisi, çocukluğumun en sıcak hatıraları. Nisan 1920, dünyanın dört bir yanına dağılan şenliğin katılımcıları için çok farklı şeyler ifade etmekte. Türk ulusu içinse tarihinin dönüm noktası. Bir ulusun egemenliğini kazandığı, Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih. Büyük Önder Atatürk, demokrasinin yegane geleceği olarak çocukları görmüş ve bugünü tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. ...1979 yılına kadar ulusal düzeyde kutlanan bu bayram... ...bu tarihten itibaren TRT'nin Dünya Çocuk Yılı'na katkı amaçlı yaptığı çalışmalarla... ...uluslararası düzeye taşınmıştır. Nisan Çocuk Şenliği'nin çıkış noktası 1979 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmesidir. 1979 yılının Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmesi üzerine biz ne yapabiliriz? Nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Bu yıl içinde Türkiye'yi dünyaya nasıl taşıyabiliriz diye düşünürken bir akşam aklıma bir fikir geldi. Neden dünyadaki tek ve resmi çocuk bayramı olan 23 Nisan çocuk bayramımızı ulusal bir bayram olmaktan evrensel
bir bayram olmaya taşımayalım? Neden bu Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayram bütün dünya çocuklarının bayramı olmasın diye düşündüm. Ertesi sabah ilk işim o zamanlar benimle birlikte müdür yardımcısı olarak çalışan sevgili Canan Mera'ya bu düşüncemi açtım. Bir sabah benim sevgili arkadaşım, değerli meslektaşım Tekin Özertem'in heyecanla gelip böyle neden biz bu şenliği ulusal platformdan çıkarıp uluslararası düzeyde kutlamıyoruz demesiyle başladı. Beni de heyecanlandıran bir fikirdi. Yapar mıyız? Yaparız ama nasıl yaparız? Hiçbir deneyimimiz yok. Ayrıca da biz prodüktör ve yönetmenleriz. Bir organizasyon olayıyla profesyonel bir ilişkimiz yok. Ama biz bu fikri çok sevdik. Tekin'in bu fikrini çok sevdik. Ve biz 1979 yılında 1. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni yapmaya başladık. Ama organizasyon konusunda hiç demin de söylediğim gibi profesyonelce bir yaklaşımımız yok. Ancak o sıralarda her yıl Ekim ayında 3 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Yugoslavya'nın, o zamanki Yugoslavya'nın Belgrad'daki televizyonu Avrupa Çocuk Şenliği düzenliyordu. Ben de bir yıl Tekin dedi ki bir gidip şuna bakmalısın. Bir çocuk grubuyla, folklor grubuyla Yugoslavya'ya gittim ve nasıl bir organizasyon olduğunu da gözledim. Ben eski Yugoslavya döneminde Avrupa Çocuk Şenliği'nin organizatörlerinden, yapımcılarından biriyim. 1969 yılında bu Avrupa Çocuk Şenliği başlamıştı. Belgrad'da her yıl düzenlenen çocuk şenliğimize o zaman TRT'nin grubu da katılmıştı. Tekin Özertem ve Canan Meray bizim şenliğimizi de örnek alarak çok güzel bir festival başlattılar ve bu festivali 30. yılına getirdiler. Bizim Türkiye'ye ilk çağrılışımız şu şekilde oldu. Daha evvel Yugoslavya'da düzenlenen Avrupa'nın Sevinci adlı bir yarışmaya gitmiştik. Orada Ankara'dan gelen grubun başkanı olan Canan Arısoy'la buluştuk. Aramızda bir samimiyet doğdu. Sürekli yaptığımız konuşmalardan bir tanesinde 23 Nisan'a benim grubumu da Türkiye'ye getirmek istediğimi söyledi. Kendisi de buna çok sıcak baktı. Yıl süren bir hazırlık çalışmasından sonra 1979 yılında ilk şenlik başlamış oldu. İlk şenliğe 5 ülke katıldı. Bulgaristan, Sovyetler Birliği, o dönemin Sovyetler Birliği, İtalya, Irak ve Romanya. Türkiye ile birlikte 6 ülkeydi. Tüm dünya çocuklarını simgesel olarak başkentte ve Büyük Atatürk'ün adını taşıyan spor sarayında birleştiriyoruz. Bizlere barış, dostluk, mutluluk selamını en güzeliyle sanırım bizden size yarının büyükleri, yarının umutları verecek. ...79 yılında başladığımızda şimdiki gibi teknik olanaklar yoktu. Ulaştırma olanakları bugünkü gibi değildi. Örneğin ilk yıl hatırladığım kadarıyla 6 ülke vardı. 6 ülkenin naklen yayını için daha sonraki yıllarda tabii ki aynı şekilde olmak kaydıyla 4 kamera, bunun 3'ü ana kamera, bir tanesi ekstra kamera olarak 4 kamerayla çekiyorduk. İşin ilginci, kameranın bir tanesi mutlaka yayının ortasında dururdu. Stop. 3 kamerayla koştura koştura ve de sonra da tebrikler alırdık. Çok sorumluluk isteyen ve çok zor bir şey. Yurt dışından bir çocuk geliyor, dilini, adetlerini,
kültürünü, çok yabancı olduğunuz bir çocuk. Ona da çok yabancı olan bir ailenin ve bir ülkenin yanında kalıyor. Tabii bu şenliğin en önemli kısmı ailelerdi. 30 yıl devam etmesi bence o ailelere sonsuz teşekkürleri gerektiriyor. Bir şeydi, büyük bir sorumluluktu. Ben her 23 Nisan'da her akşam otururken kendime derdim ki gün bittiği vakit biz ne büyük bir cesaret, nasıl yapıyoruz böyle bir şeyi? Dünya kadar çocuk geliyor. Annesine, babasına, ailesine karşı nasıl sorumluluk taşıyoruz? Türkiye'deki ailelere karşı nasıl sorumluluk taşıyoruz? Ama galiba isterseniz, inanırsanız, buna gönlünüzü ve yüreğinizi koyarsanız galiba hallediliyor. Grup liderleri için onca çocuğun sorumluluğunu alıp ön yargıları kırarak bilmedikleri bir ülkeye getirmek hiç de kolay olmamış. Ancak pek çok çekinceyle başlayan Türkiye seyahatleri hiç de korktukları gibi sonuçlanmamış. Türkiye'ye gitme davetini aldığımızda bu bizim çok hoşumuza gitti. Bu bizim için çok ilginç bir teklifti. Ama aynı zamanda bunu bir risk olarak da görüyorduk. Çünkü o zamanlar Türkiye hakkında pek bilgiye sahip olmadığımızdan buradaki genel korku Türkiye'de sarışınların kaçırıldığı yönündeydi. Bundan çok korkuyorduk. Çünkü grubumuzdaki kız çocukların çoğu sarışındı. Ne yapabiliriz? Bunu nasıl çözebiliriz? Bu riski nasıl azaltabiliriz diye düşünüyorduk. Bu anlatacaklarım şu an bana çok komik geliyor. Türkiye'ye gitmeden önce burada çocuklara talim yaptırdık. Tuvalete bile gitseniz ikişer ikişer yürüyeceksiniz. Böylece birinizi kaçırırlarsa öbür çocuk bağırıp yardım isteyecek şeklinde uzun süre çalıştırdık çocukları. Hatta şöyle çok komik bir olay da oldu. Yani bugün bana çok komik geliyor. Ama o zaman bayağı korkmuştum. Sofya, Bulgaristan Türk sınırında trene Türk kondüktörler geldi. Bizim çocuklar onlara çok sevimli gelmiş olmalı ki kondüktörlerden bir tanesi yanaştı, çocuklardan birinin yanağını okşadı. Tatlı sözler söylediğini zannediyorum. Öyle bir ses tonu vardı. Ama o kadar korktu ve stres içindeydi ki arkadaşımla beraber kondüktörün üstüne yürümeye başladık. Kaçıracağını sanmıştık. Şimdi bu bize tabii ki çok komik geliyor. Ama o zaman böyle görmüyorduk. Yolculuğumuz boyunca Ankara'ya ulaşıp Ankara'da çocukların kalacağı aileleri görene kadar bu korku ve stresimiz devam etti. Ancak Ankara'ya gece saat 12 civarında indik. Onları gördüğümüzde o gözlerindeki sevinci, gözlerindeki duygusallığı gördüğümüz zaman içimizde bulunan korkuların tamamen vücudumuzu terk ettiğini hissettik. Este későn érkeztünk meg. Akşam geç saatlerde Ankara'ya ulaştık ve bizi misafir edecek okulu kolaylıkla bulduk. Çocuklar ve Türk anneler, babalar Macar çocukları bekliyorlardı. Sonra kimin kiminle kalacağı belirlendi. Macar anne babalar nasıl çocuklarını bu uzun yola sevgiyle gönderdilerse, Türk ailelerde Macar çocukları aynı sevgi ve içtenlikle karşıladılar. Tek fark başka dilde konuşmamızdı. Ma da un lato c'erano anche mille pensieri perché andare. Türkiye'ye vardığımız ilk gece çocuklar ağlamaya başladılar. Tabii çok küçüktüler ve tanımadıkları ailelerin yanındaydılar. Anneleri yanlarında yoktu. İlk akşam çok iyi hatırlıyorum. Ben çocuklarımın konuk olarak ağırlandıkları bütün aileleri tek tek gezdim. Onları sakinleştirip yüreklendirmeye çalıştım. Ondan sonra ikinci akşam ben çok rahatladım. Çünkü aileler çocuklarla çok ilgileniyorlardı. Akşam yattıklarında artık üstlerini örten ben değildim. Türk ailelerdi. O aileler artık çocuklar için ikinci anne baba oldular. Ve tabii çocuklar çok mutlu oldular. Öyle ki buraya geri dönmek bile istemiyorlardı. Ho fatto il giro di tutte le famiglie.
Şenlikte var olan en güzel şeylerden biri çocukların Türk ailelerin yanlarında kalmalarıdır. Bu ailelerin yanlarında kalan Mısırlı çocuklar yanıma gelip bu benim Türk babam, Türk annem ve Türk kardeşim diye tanıtırdı. Ve bu Türk aileleri çocuklara gösteri sırasında giyecekleri kıyafetlerden tutun da aklınıza gelebilecek her konuda yardımcı olurlardı. Öyle sahneler yaşanırdı ki geldiklerinde ürkek ve korkak, giderken anneden babadan ayrılmayan, hüngür hüngür ağlayan, keşke Ankara Garı'nın dili olsa anlatsa o ayrılık sahnelerini. barátságok szövődtek, hogy utolsó nap, amikor... Bu bizim için çok büyük bir olaydı. Çünkü ilk yurt dışı seyahatimizdi. İngilizce bilmiyorduk. Bu nedenle Türkçe öğrendik. Onların Macarca kelimeleri telaffuz edişlerine ve bizim Türkçe kelimeleri telaffuzumuza çok gülmüştük. O kadar iyi bir arkadaşlık oluştu ki aramızda. Son gün bizi elçiliğe götürdüklerinde programın sonunda herkes hüngür hüngür ağladı. O kadar zordu ki bir daha buluşamayacağımızı düşünmek. O zaman da böyle ağladık. Şu anda da ağladığım gibi. Çünkü çok uzaktık birbirimizden. Ama her zaman bir gün buluşacağımıza inandık. Umarım bir gün buraya gelirler ya da biz bir yerlerde karşılaşırız ve tekrar bağlantı kurarız. Bu çok iyi olur. Ben her 23 Nisan'da bir şeye daha üzülürdüm. Niye ben çocuk değilim de bu çocukları almıyorum diye üzülürdüm. Çünkü o yaştaki çocuklar için bence harika bir şeydi. Biz lügatler hazırlardık kendi dillerinde ve Türkçe. Anlaşmak çok zor ama onlar çocuk dili o kadar kolay ki aileler çok zorlanırdı ama çocuklar çok iyi anlaşırdı. Birbirlerinin tercümanlığını bile yaparlardı. Bana sorarsanız çocuklar için bu misafirliği ve bu ev sahipliğini gerçekleştirmiş çocuklar için insanın yaşamında edinebileceği çok büyük bir deneyimdi. Umuyorum hala devam ediyordur. Ama onlar çocuktu. Ve 23 Nisan şenlikleri çocukluklarının en sıcak anılarıydı. Türkiye'ye yaptıkları bu masal gibi seyahati hiç unutmadılar. Farklı dinden, ırktan ve kültürden olsalar da sıcacık dostluklar kurmuşlar. 23 Nisan hepsinin yaşamında çok önemli izler bırakmış. Bitmesini hiç istemedikleri bu şenliği aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala bugün gibi hatırlıyorlar. Francesca, dove Francesca? Come va bene? Sì. Nome del gruppo? Gruppo folcloristico La Madonnina Messina. Nome del dan parlare? No. Puoi dire qualcosa? Sì. Türk çocuklarına merhaba. Sizlerle beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türk çocuklarına merhaba. Sizlerle beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ederim.
Merhaba, benim adım Joanna, 37 yaşındayım. 1981 yılında Ankara Uluslararası Çocuk Festivali'ne davet edildim. Benim için çok güzel bir hatıraydı. Festivalle ilgili en iyi hatırladığım şey beni konuk eden aileydi. Çok iyi insanlardı ve neredeyse anne ve baba gibi olmuşlardı. Kendi kızlarıymışım gibi iyi davrandılar. Benim için çok başka bir anıydı. Hatırladığım en net şeylerden bir tanesi kahvaltının İtalya'daki bir öğle yemeği gibi olmasıydı. Yani çok bol bir kahvaltıydı ve ben alışık değildim. Buna şaşırdığımı hatırlıyorum. Bunun dışında şehri hatırlıyorum. Bana şehri gezdirdiler. Ankara'nın güzel bir şehir olduğunu, yeşil olduğunu ve gezdiğimiz parkları hatırlıyorum. con il gruppo I Piccoli. 1981 yılında Küçük Carridi grubuyla Ankara'daki 23 Nisan çocuk şenliklerine katılan çocuklardan birisiydim. Bunu bugün üzerinden neredeyse 30 sene geçmesine rağmen çok büyük bir heyecanla hatırlıyorum. Çünkü ilk yurt dışına çıkışımdı ve inanılmaz heyecanlıydım. Tabii ilk başlarda biraz telaşlıydım. Ama beni konuk eden Türk ailesi inanılmaz dikkatli, cana yakın ve samimiydi. Bana çok sıcak davranan ve bütün ihtiyaçlarıma her zaman dikkat eden bir aile olduğu için bu aileye kanım çok çabuk ısındı. Sonradan da çok iyi arkadaş olduk. Aynı zamanda tercüman bir hanım vardı. O da benimle çok ilgilenmişti. Sürekli bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyordu. Başka çocuklarla birlikte olmamızın benim için ayrı bir anlamı oldu. Bu tatilimin hiç bitmemesini isterdim. Ne yazık ki sonunda bitti. Şu anda beni konuk eden aile ne yapıyor, nasıllar, iyiler mi bunu bilmeyi çok isterdim. Yani bir şekilde benim selamımın onlara ulaşmasını isterim. Ve tabii mümkünse onları tekrar görmeyi çok isterim. Buonasera, sono Sebastiano Messina, ho 37 anni. Ben Sebastian Messina, 37 yaşındayım. 1979 yılında La Madonnina grubu tarafından İtalya'yı temsil etmek üzere Türkiye'ye davet edildim. Üzerinden çok uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen o günlere dair çok güzel hatıralarım var. O zamanlar daha 8 yaşındaydım ve ilk kez böyle bir deneyim yaşıyordum. Bana ve grubuma gösterilen misafirperverliği şu an bile çok net hatırlıyorum. Bu beni hala etkiliyor. Bizi o bölgedeki Türk aileleri misafir etti ve konukseverlikleriyle bana kendimi o ailenin bir üyesiymişim gibi hissettirdiler. Hatırladığım kadarıyla bize şehri gezdirdiler. Çeşitli müzelere ve Anıtkabir'e götürdüler. Onlarla nasıl iletişim kurduğumuza gelince bize en temel cümlelerin çevirilerinin yer aldığı açım, susadım, anne, baba, uykum geldi gibi kağıtlar verdiler ve hala bu sözcüklerden bazıları aklımda. Anne, baba, babaanne gibi. Beni misafir eden ailenin oğlunun adını da hala hatırlıyorum. Burçin. Benim için çok hoş bir anıydı ve onlara gerçekten tekrar teşekkürümü bildirmek isterim. Çocukları görünür olduğu anayasa isteriz. Anayasadan önce çocuk yasağı.